Merhaba, bugün İnce hocamızla birlikte toplumumuzda oldukça sık görülen, genç bireyleri, okuyan ve çalışan kesimi etkileyen kıl dönmesi hastalığını konuşacağız. İnce hocam, kıl dönmesi nedir? Nasıl bir hastalıktır? Tıp dilinde piramidal sinüs diye tabir ettiğimiz kıl yumağından oluşan bir kıl kistidir kıl dönmesi. Kıl dönmesi oluşması için risk faktörleri var mı? Genç erişkinlerde, özellikle erkek cinsiyette, kilolu hastalarımızda, çok oturanlarda, hijyen sorunu olanlarda ve kuyruk sokumu çok derin olan hastalarımızda sık görüyoruz. Hastalar polikliniğe nasıl başvuruyorlar? Ne tür şikayetleri oluyor? En sık kuyruk sokumunda gördüğümüz bir hastalık. O bölgede şişlik ve kızarıklıkla apse oluşumu mevcut oluyor ve genellikle bu şikayetle geliyorlar. Bazı hastalarımız da bu apsenin boşalmasından sonra orada oluşan sinüs ağızları diye tabir ettiğimiz deliklerden gelen sıvı akıntısıyla başvurabiliyorlar. Muayene yeterli mi? Muayene dışında istediğimiz tetkikler var mı? Nasıl tanı koyuyorsunuz? Genellikle muayene yeterli oluyor. Bazı hastalarımızda sinüs ağızlarını göremeyebiliyoruz ama hastanın o bölgede ağrısı oluyor. O yüzden de ultrason ya da daha ileri tetkik olan MR isteyebiliyoruz. Tamam. İnce hocam, biraz önce bahsettiniz. Ben bu konuyu biraz genişletmek istiyorum. Çoğu hastamız apse şikayetiyle bize başvuruyor. Bu apseyi boşaltmak tedavi için yeterli mi? Yoksa ayrıca bir girişim müdahale gerekiyor mu? İlk önce apseyi boşaltmamız gerekiyor. Fakat apseyi boşaltmak yeterli değil. Çünkü içerideki kisti tamamen temizlememiz gerekiyor ya da tamamen eksizyonla çıkarmamız gerekiyor. O yüzden ayrıyeten bir ameliyat için tekrar hastamızı davet ediyoruz. Kıl dönmesi tedavisinde birçok tedavi yöntemi var. Bunlar o hastalıklı dokunun çıkartılması, işte açık bırakılarak ya da kapatılarak, fenol, lazer gibi birçok tedavi yöntemi var. Kıl dönmesi tedavisinde hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Eğer erken evrede yakalandıysa, geniş bir alanda değilse, küçük bir alanı kapsadıysa mikrosinüzektomi ve lazer yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem milimetrik kesilerle piramidal sinüsü alanını temizlemek, fırçalamak ve ondan sonra tamamen kıllardan ve kötü dokulardan arındırdıktan sonra o bölgeyi lazer aletiyle yakma yöntemi. Bu yöntemle hasta bir gün bile yatmıyor. Bazen o gün içerisinde eve gidiyor. Daha sonra aralıklarla bize sadece küçük gözlem amaçlı pansumana geliyor. İşe hemen ertesi günü dönebilir. Spora aynı şekilde hareketlerine rahatlıkla devam edebiliyor. Fakat eğer hastanın piramidal sinüsü geniş alana yaygınsa, doku bütünlüğü yoksa biz tabii ki bu lazer yöntemini kullanamıyoruz. O yüzden o bölgeyi eksi etmek zorunda kalıyoruz. Yani kesip çıkarmak cerrahi olarak bu işlemi yapmak zorunda kalıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda kalan dokunun büyüklüğüne bağlı olarak bazen o bölgeyi kapanması çok uzun süre olacağı için eğer alan da temizse yandaki cilt altı dokuyu o bölgeye çekerek o kalan açıklığı doldurma yöntemi, filep yöntemini kullanıyoruz. Dikişli bir yöntem bu. 15 gün sonra dikişleri aldığımızda hasta normal hayatına dönüyor. Böyle bir süre var maalesef. Diğerinde ertesi gün dönebilirken. Ve bazen de eğer doku alanı daha küçükse, kendiliğinden kısa sürede kapanabilecekse açık bırakabiliyoruz. Ayrıca tabii enfeksiyonluysa da bu yöntemi kullanıyoruz. Bazen de o alana enfeksiyonluysa ve kapanması uzun sürecekse sünger koyup vakum aletine bağladıktan sonra daha süreyi kısaltmak amaçlı bu yöntemi kullanarak açık bıraktığımız hastaları da bu şekilde iyileştiriyoruz. Lazer yönteminin avantajlarından bahsettiniz. Bu avantajları biraz daha genişletebilir miyiz? Bunun dışında hızlı gündelik hayata dönmek dışında daha farklı, daha çok avantajı var mı? Bir gün yatırıyoruz ve ertesi gün eve gidiyor. İstediği hareketleri ve sporu yapabiliyor. İşe de 2-3 gün sonra döner hale geliyor. Kıl dönmesi hastalığının tedavisi sonrası hastalığın tekrarlamaması için alınacak önlemler nelerdir İnce hocam? İlk başta tabii ki tekrar orada kıl çıkmasını engellemek. O yüzden hastaları tedavi süreci bittikten sonra lazer epilasyona göndermeyi. Bu ne zaman lazer epilasyon öneriyorsunuz? Yaklaşık bir ay sonra öneriyoruz. Hijyene dikkat etmesini öneriyorsunuz ve yaklaşık bir ay sonra lazer epilasyon öneriyorsunuz hastalığın tekrarlaması için. Günlük duş almasını öneriyoruz. Tüm bunlara dikkat edilse bile tekrarlayabilen bir hastalık olduğu da unutulmamalı. İnce hocamızla bugün toplumda oldukça sık görülen genç bireyleri etkileyen kıl dönmesi hastalığını konuştuk. Bu hastalık erken evrede hastalık yayılmadan tespit edildiğinde daha küçük cerrahi tedavilerle tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu İnce hocamız anlattı bize. Hepinize sağlıklı günler.